Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Hala Şişman. Bugün meydandayız ve iş yeriyle alakalı harika bir vlog çekeceğim sizler için. Gerçekten burada uzun bir süredir staj yapıyorum. 6 hafta oldu ve bugün bu stajın son günü. Nasıl bir yerde staj yapıyorum? Nasıl bir çalışma ortamı var? Bu stajı nasıl buldum? Bunların hepsinden bahsettiğim güzel, harika bir video olacak. Bunun için öncelikle ofise gitmemiz lazım. Hazırsanız haydi başlayalım. Наступна станція Олімпійська. Evet arkadaşlar, ofise doğru yaklaştık. Yaklaşık bir 3 dakikamız falan var. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten keyifli. Metro ile ulaşması oldukça kolay. Yaklaşık 15 dakika falan sürüyor ve oldukça keyifli. Bakalım ofiste bizi neler bekliyor, nasıl bir ortam var. Hepsini beraber göreceğiz sevgili dostlarım. Yolumuza devam ediyoruz. Evet. Hello. 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 Merhaba. Merhaba. Извините, пожалуйста. У нас немножко шумно. Hello. Sorry, sir. Oh. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam etmek gerekirse yaklaşık 6 haftadır bir süreçtir. Buradaydım 1,5 ay. Isaac'le geldim bu projeye ve gerçekten bambaşka bir sektör. Daha önce bir deneyimim olmadığı, daha önce deneyimlemediğim, üzerinde çalışmadığım bir sektörde IT sektörü. Daha öncesinde parakende sektöründe ya da gene e-ticaret olsun, sosyal medya gibi, yönetim gibi olsun pek çok farklı alanlarda tecrübem oldu.
Ama IT denildiği zaman ilk geldiğim gün burada hani ne yapacağım dair hiçbir fikrim yoktu. Herkese selam arkadaşlar. Bugün Kiev'deki ilk iş günüm. İşe gideceğim ilk defa. Burada staj için bir şirketle anlaşmıştım ve Ukrayna'dayım. Buradan bol bol sık sık vloglar çekeceğim size ve bugün işin ilk günü olduğu için buradaki Isaac kurslarla beraber iş yerine gideceğiz yerini öğrenmek için ve şu an Kırşiyatik'teyiz. Kırşiyatik metro istasyonundan bineceğiz ve gideceğiz. Ben biraz erken geldim kahvaltı yapmak için. Buranın lokal bir restoranı var, ismi Pusata Hata. Bizim oradaki esnaf lokantalarını andırıyor biraz. Uygun fiyatlı, yöresel traditional yiyecekleri yiyebilirsiniz sevgili dostlarım. Sizler de gelirseniz eğer buraya. Bakalım yolculuğun devamını hep beraber görüyoruz. Bakalım şirket nasıl, neler bekliyor bizi. Ve ben onlara biraz Türk lokumu ve Türk kahvesi getirdim. Hep beraber göreceğiz. Ama ondan sonrasında işler benim için çok güzel gelişti. Öncelikle benim için bu 6 hafta mükemmel bir deneyim oldu. Kendimi çok fazla geliştirdiğime inanıyorum. Gerçekten çok verimli, çok faydalı oldu. Ayrıca buradaki çalışma kültürü bizim ülkemizdekinden biraz daha farklı. Daha efektif, daha proaktif çalışıyorlar bence. Çünkü hani çok fazla böyle gereksiz bir hiyerarşi yok. İnsanlar rahat. Burada tamamen bir aile ortamı var. İnsanlar birbirlerini seviyorlar ve ortak bir amaç için çalışıyorlar. Ben buraya geldim ilk hafta, ilk 2 haftam neredeyse eğitimle geçti. Google'ın eğitimlerini aldım. Ondan sonra kullandığımız Asana'nın eğitimlerini aldım. Zendex'in eğitimlerini aldım. Profesyonel e-mail yazma eğitimi aldım. Bu konuda çok şanslı hissediyorum. Çünkü yani başladığım noktayla bu nokta arasında devasa bir fark var sevgili dostlarım. Çok fazla geliştirme şansım oldu kendimi. Sürekli yeni şeyler öğrendim. Portfolyoma sürekli yeni şeyler ekledim. Ve ondan sonra çalışmaya hazır hale gelince, eğitimlerimi tamamladıktan sonra artık daha fazla işler yapmaya başladım. Daha fazla sorumluluk almaya başladım. Ve her geçen gün yeni bir şey öğrendim. Bildiklerimin üstüne koydum. Dünkü beni her geçen gün geçmeye çalıştım. Ve ben bunu başardığıma inanıyorum sevgili dostlarım. Bu yüzden benim için muazzam bir deneyim oldu. Glotfresh'te bulunmak. Burada böyle bir deneyim yaşamak. Özellikle satış alanında gerçekten çok iyi oldu. Bunun yanı sıra ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma gelecek olursak hepsi birbirinden iyi insanlar. Gerçekten burada muhteşem bir atmosfer var. I'm really glad that I met you. You're a super smiling person, and every day I didn't saw you at bad mood. I always see you with a smiling, with a good mood, and it was also example for me how you are positive and open to communication, open for speaking with other people. Also, for what I want to say, thank you. It's your Turkish coffee. Really very interesting taste, and it was really unuseful for me, and I like trying some new things. So thank you very much that you teach us how your culture is. With the help of you, we became more closely to the Turkish culture. So thank you. I wish you all the best. Thank you, Mehmet, for your positive mindset. It's really nice to see every day your smile and feel some positive vibes from you. It's setting me too and helped me with in some situations too. I just look for you and see the smiley guys and said, it can be better in my mindful set too. So, Mehmet, I want to tell you that thank you so much for everything, for your small education for me. Exactly for me, it was a great experience for sure, and I know a few Turkish words. I know how to say merhaba, I know how to say everything is okay, nasılsın, and so on and so forth. So thank you so much. I hope it was a great experience for you too, because I teach you some words. I tell you what kind of places you need to visit, and for sure all our company, all our guys who work here want to help you in all your everyday duties. So thank you so much, and let's make some friendship, let's communicate for further. So thank you so much, man. I wish you all the best. Okay, Mehmet, Natalie, it really was a big pleasure to meet you, to become acquainted with you, to speak with you,
First of all, it was a very nice practice for me because in my other jobs, in my workplaces, there was no like a workplace when I can speak to people who don't really speak Russian or Ukrainian, but Natalie, of course, really nice level of Russian I heard, and it was like very cool experience. Thank you guys, and you did a lot of positive things for us, and that's for sure that we won't forget it. And I think that in Monday, when I come to my place, and at 9:30 you won't be here, guys, I will think like, where are my guys from Italy, from Turkey? And I will be like really sad, and the whole week I will be crying. Thank you again, guys. It was a really cool experience, and I hope that your future is in your hands, and it will be only better and better day after day. So wish you luck, and thank you again. Yeah, so that's how it is. Okay, Mehmet, we talked not so much, unfortunately, but you know, I checked your social networks, and what I really like about you is your ambitiousness and your initiatives. So I wish you to become super successful entrepreneur and keep in touch. Yeah, успехи. Thank you. Mehmet, thanks for visit to Ukraine. You're the best. It's all. Okay, thank you so much. Yani bugün benim için üzücü bir gün. Çünkü stajımın son günü. 6 hafta, neredeyse 1,5 ay. Ama nasıl geçti inanın hiçbir fikrim yok. Yani daha dün geldiğim günü hatırlıyorum. Bir de bugün son gün. Süreç o kadar hızlı ilerledi. Hiçbir gün sıkılmadım. Çünkü her geçen gün yeni bir şey öğreniyordum. Üzerine koyuyordum. Bu benim için oldukça keyifliydi sevgili dostlarım. Bu yüzden staj yapabilmek, staj yapmak, özellikle imkanınız varsa yurt dışı projelerine katılmak oldukça önemli. Bu konuda bana Isaac çok fazla yardımcı oldu. Geçen sene başvurmuştum ama geçen sene malum pandemi süreci. Gidemedik hiçbirimiz. Ondan sonra bu seneye kaldı. Tabii her şerde bir hayır varmış derler. Bu çalıştığım şirket gerçekten beklentilerimin çok daha üzerindeydi. Çünkü buraya gelirken her zaman şunu düşünüyordum. Ben ne yapacağım? IT sektörüne dair bir bilgim yok. Nasıl bir iş yapacağım ona dair bir bilgim yok. Ama gelince gerçekten aydınlandım. Çok fazla şey öğrendim. Ve Ukrayna'daki çalışma kültürünü, çalışma hayatını, başkentte Kiev'de nasıl bir çalışma hayatı var, iş durumları nasıl, bunların hepsini öğrenme şansım oldu sevgili dostlarım. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Tabii farklı ülkeleri deneyimlemek, farklı kültürlerle bir arada olmak oldukça büyük bir şans benim için. Bunlardan birisi de ben tek başıma çalışmıyorum. Gene Isaac'ten başka bir katılımcı olan Natalia var. İtalya'dan geliyor. Ve bu da benim için oldukça büyük bir şans. Hem farklı kültürleri gözlemleyebilme şansım oldu. Hem farklı şekillerde çalışma şansım oldu. Hem de dil konusunda bana çok yardımcı oldu. Çünkü çalıştığımız şirketteki herkes hemen hemen İngilizceyi çok iyi bir şekilde konuşuyor. Ama dışarıya çıktığımız zaman, bir yemek yiyeceğimiz zaman ya da bir restoranta gittiğiniz zaman malum bazı Ukraynalılar İngilizceyi pek bilmiyorlar ya da tercih etmiyorlar. O konuda Natalia Hanım bana çok yardım oldu. Bu konuda gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra evet buradaki herkes İngilizceyi çok rahat bir şekilde konuşabiliyor. İngilizce anlaşıyoruz zaten mecbur. Ama bunun yanı sıra ben sürekli onlardan yeni bir şeyler öğreniyorum. Yeni kelimeler öğreniyorum. Nerede sıkışsam, nerede bir yardıma ihtiyacım olsa hepsi hemen yardım için hazır. Gerçekten bu oldukça hoşuma gitti. Buradaki kültür, buradaki dostluk, buradaki çalışma ortamı benim için muazzam bir deneyimdi. Oldukça mutlu hissediyorum. Öğle aralarında hemen burada yakında bir kafeteryamız var. Gayet uygun ev yemekleri yiyebiliyoruz orada. Her öğlen orada yiyoruz. Gerçekten fiyatları çok uygun. Yani ortalamaya vurduğunuz zaman iyi bir yemek yediğinizde ortalama 100 grivna maksimum. Ve bu oldukça uygun bir fiyat sevgili dostlarım. Bu yüzden benim için muhteşem bir deneyim oldu. Ve bugün son günüm. Gerçekten biraz üzücü bir gün benim için. Ayrılmak biraz zor geliyor. Ama yeni maceralara kapılar açacağız sevgili dostlarım. Staj deneyimim oldukça güzeldi. Siz de eğer bu tarz bir staj yapmak istiyorsanız mutlaka Isaac'e göz atabilirsiniz. Biz bu arada CloudFresh'te ne yapıyoruz? Google'ın, Asana'nın, Zendex'in hizmetlerini sunuyoruz. İşletmelerin daha hızlı bir şekilde, daha proaktif bir şekilde, daha senkronize bir şekilde çalışmasına olanak sunan hizmetlerimiz var. Bu konuda ben de bunların hiçbirini bilmiyordum. Özellikle buraya gelene kadar ne Asana'yı biliyordum ne Zendex'i biliyordum. Ama bunları bildikten sonra wow dedim. Gerçekten bunlar birisi Zendex CRM'de, Asana iş yönetiminde olsun, grup çalışmasında, ekip çalışmasında olsun çok önemli iki uygulama. Bunları mutlaka kullanmalısınız. Bunları kullandığınız takdirde
proaktiviteniz, verimliliğiniz her geçen gün artacaktır şirketinizde. Buna emin olabilirsiniz sevgili dostlarım. Böyle bir ihtiyacınız olursa da mutlaka CloudFresh'e ulaşmalısınız. Size mutlaka yardımcı olacaklardır. Bu yüzden farklı bir deneyim, farklı bir kültür, farklı bir ülke, farklı bir deneyim, güzel bir staj oldu benim için. Buradan tekrar bütün CloudFresh ekibine teşekkür ediyorum. Benim için unutulmaz bir deneyimdi. Tekrar görüşmek üzere. Umarım sizler için de faydalı video olmuştur sevgili dostlarım. Kiev'deki çalışma hayatı nasıl, Kiev'deki iş ortamı nasıl, bunları merak ediyorsanız ya da bu konular hakkında daha fazla merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına mutlaka bırakabilirsiniz ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz, DM atabilirsiniz. Ama mutlaka yurt dışında imkanınız varsa, bir fırsatınız varsa staj yapmanızı kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Buradan hem Ayze'ye hem CloudFresh'e tekrar teşekkür ediyorum. Umarım sizler için de güzel, eğlenceli, faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.